Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda öncelikle aylık bazda çok ucuz hale gelen 3 tane hissemiz var. Onları inceleyeceğiz. Ardından her hafta olduğu gibi haftalık cazip hale gelmiş olan, ucuz hale gelmiş olan hisselerin bir son durumuna bakacağız ve videomuzu tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Hatırlatmak isterim ki burada anlattığım hisselerin hiçbirisinin mali tablolarını incelemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla alım yapacağınız hissenin mutlaka mali tablolarına, bilançolarına bir bakmanızı öneriyorum. Burada sadece Cante hissesinin mali tabloları analizini yapmıştık. Onun da kartını şuraya yukarıya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada anlatılanların hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi başlayalım arkadaşlar. Cante ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar aylık bazda ucuz hisseler stratejimizde aylık grafikte çalışıyoruz. RSI Combo indikatörünü kullanıyoruz. Şuradan görebilirsiniz. 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyoruz RSI Combo'da. 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda ve düşüş mumuyla yani kırmızı mumla kapandığı aylarda bütçemizden ayırdığımız eşit miktarla toplama yapıyoruz arkadaşlar. Şurada Mart ayında 50 seviyesinin altında kalmış. Orada ilk alımımızı yaptık. Daha sonrasında güzel bir yükseliş başlamış. Alım yapmadık. Sonra Temmuz ayında 50 seviyesinin altında düşmemiş. Ağustos ayında 50 seviyesinin altında düşmüş. Tekrardan alımımızı yaptık. Eylül ayında yükseliş gelmiş. Herhangi bir şey yapmadık. Ekim ayında 50 seviyesinin altında kalmış ve eklememizi yaptık. Kasım ayında herhangi bir şey yapmadık. Yeşil mum var. Ve bu ay için ay kapanışını bekleyeceğiz. Şu 50 seviyesinin üzerine attıktan sonra ilerleyen dönem için güzel yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Bu stratejinin çalışmadığı bir hisse henüz görmedim arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi bakacak olursak Cante hissesi için şurada bir direncimiz var 23.46 seviyesinde. Orası geçildikten sonra 28.46 seviyesi. Orası da geçildikten sonra 36.90 seviyesine doğru hareketler gelebilir. Sonrası için ayrıca bakarız arkadaşlar. Aksuya hissesi de bakın şurada Ağustos ayı kapanışı itibariyle 50 seviyesinin altına düşmüş vaziyette. Dolayısıyla ilk toplamamızı yapıyoruz arkadaşlar Ağustos ayında. Sonrası takip eden 2 ay boyunca da düşüş mumuyla devam etmiş ve 50 seviyesinin altında kalmış. Dolayısıyla toplamalara devam ettik her ay kapanışında. Geçtiğimiz ay yani Kasım ayı sonunda yeşil mum gelmiş ve toplama yapmıyoruz arkadaşlar. Toplam 3 defa almış olduk. Önümüzdeki ayların kapanışlarına göre bakıp takip ediyor olacağız. Bakın mesela şurada Mayıs ayında, Mayıs 2021'de bir defa 50 seviyesinin altında kalmış ve sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zirvesine kadar geldiğimizde %1050 seviye. Daha doğrusu %1014 seviyelerinde bir yükseliş gelmiş. Bakın şurada da daha önce Mart 2020'de 50 seviyesinin altında düşmüş. Akabinde %143'lük bir, hatta %195'lik bir yükseliş gelmiş. Şöyle bakabiliriz. Şuraya koyalım. Geçmişe aldık. Evet. Şu anda Şubat 2020'deyiz arkadaşlar. Henüz 50 seviyesinin altında kalmamış. Oynatalım. Ve ay bitti. Şurada ilk alımımızı yapmış olduk. Fiyatımız 3.84. Sonrasında devam ettiriyoruz. Görüyorsunuz gayet güzel yükseliş geliyor. Evet. Gayet iyi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Şurada tekrardan eksi 50 seviyesinin altına sarktı ama kapatmadı. Devam edelim. Evet. Burada görüyorsunuz. Eksi 50 seviyesinin altına düştü tekrardan. Bakın 2020 Mart ayından sonra 2021 Mayıs ayında tekrar 50 seviyesinin altına düşüyor. Ve biz aldığımız seviyeden hala da %39 kârlıyız. Şurada zirvelerde
çıkmış olsanız yine %100 civarında kar etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gayet iyi. Pamel hissesine geçiyorum. Pamel hissesi de gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç aydır, son 2 aydır 50 seviyesinin altına düşmüş durumda. Dolayısıyla eklemelerimizi yapabiliriz, toplamaya başlayabiliriz uzun vade yatırım için arkadaşlar. Şurada bakın 50 seviyesinin altında bir defa kalmış 2022 Mart ayında. Sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet iyi. Şimdi haftalık bazda çalıştığımız strateji Williams yüzde aralığı stratejisindeki haftalık orta vade için ucuz hale gelen hisselerimize bakalım arkadaşlar. Evet, haftalık cazip hisseler stratejimizin nasıl olduğunu şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu şekilde yazılıyor. Ayarlarının nasıl yapıldığını öğrenmek için şuraya kart bırakıyorum. O videodan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda aynı zamanda düşüş mumu varsa haftalık olarak eşit miktarda toplama yapıyoruz. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. Ve eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluk arıyoruz. Mesela şurada 22 Mayıs haftasında bir sonraki haftaya geçerken fiyatımız yükselmiş. Williams'da yükselmiş. Herhangi bir problem yok. Ve eksi 10 seviyesinin üzerine atmış. Fakat daha sonrasında bir sonraki hafta fiyat yükselmiş. Williams yönünü aşağı çevirmiş. Buna uyumsuzluk diyoruz. Bu uyumsuzluk olduğunda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Sonra da eksi 40 seviyesinin altında düştüğünde tamamını satıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen bir sonraki haftada eksi 40 seviyesinin altında düşmüş zaten. Şuralarda görüyorsunuz. Hafta kapandığında tamamını satıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada ne kadar kar etmişiz? Mesela şuralardan toplamış olduk. Şu hafta bittiğinde satıyoruz. %33 civarında kar etmiş olduk arkadaşlar birkaç hafta içerisinde. Şimdi biz bu stratejiyi uygulamaya başladığımız hafta biliyorsunuz Ekim ayıydı. Dolayısıyla ilk toplamamızı biz 16 Ekim haftasında yaptık. Şuraya da alım yaptığımızı gösteren bir işaret koymuşuz zaten. Sonrasında da güzel bir yükseliş geldi. Şu anda eksi 10 seviyesinin hemen üzerine atmış vaziyette. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle aldığımız seviyeden şu anki seviyesine de %27'lik bir karlı durumdayız arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi ben burada listeyi şu şekilde ayırdım arkadaşlar. Önlerine renkler koydum. Yeşil olanlar alımı durdurduğumuz hisseler. Kırmızı olanlar ekleme yapmamız gereken hisseler. Üzerinde herhangi bir renk olmayanlar artık uyumsuzluk arayacağımız hisseler arkadaşlar. Şöyle bir hepsini düzenledim. EKGO hissesine geçmiştik. Evet, burada herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle 3 defa daha önce alımımızı yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Şöyle sadece şurada ilk alım yapmış olsanız bile %7'lik bir kar içerisindesiniz şu anda arkadaşlar. Ki ortalamamızı düşürdüğümüz için daha yüksek bir kar oranındayız şu anda. Hektaş'a geçiyorum. Hektaş'ta da şurada 1, şurada 2 ve şurada 3, yani toplamda 3 defa alım yapmışız. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Şu anda ilk alım yaptığımız seviyenin de üzerine geçmiş. Kâra geçmiş durumda şu anda Hektaş hissemiz. Aksu'ya geçiyorum. Aksu'ya de daha önce 2 defa alım yapmışız arkadaşlar. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus hissesinde daha önce bir defa alım yapmışız. Ve bir daha alım yapmamıza gerek kalmamış. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bakalım ne kadar bir karlılık içerisindeyiz. %4'lük bir kardayız arkadaşlar şu anda. Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda eksi 10 seviyesinin üzerine attık. Uyumsuzluk aramaya başlamıştık. Geçtiğimiz hafta şurada fiyatın yükselirken Williams'ın yönünü aşağı çevirmesi sebebiyle uyumsuzluk oluştuğunu ve aldıklarımızın yarısını satmamız gerektiğini ifade etmiştik. Bu hafta da çok kararsız bir mumla kapatmış. Bakalım takip ediyor olacağız. Şu anda bulunduğumuz seviyeye kadar geldiğimizde %26'lık bir kar elde etmiş durumdayız arkadaşlar. Garanti Bankası'na geçiyorum. Orada da bir defa eksi 90 seviyesinin altında kalmış ve alımımızı yapmışız. Ve sonrasında şu anki fiyatımıza kadar
Gördüğünüz gibi %28'lik bir kar elde etmişiz arkadaşlar. Şu an eksi 10 seviyesinin üzerinde olduğu için hafta kapanışlarında uyumsuzluk arıyor olacağız. Uyumsuzluk gelirse eğer elimizdekilerin yarısını satacağız arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında kapattığı haftada elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şimdi Ereğli listesine geçelim. Ereğli listesinde de bir defa alımımızı yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Şu an karlı durumdayız. Toğasa hissesine geçiyorum. Toğasa hissesinde iki defa alım yaptık arkadaşlar. Bu hafta da geçtiğimiz haftadan daha düşük fiyatlanması ve eksi 90 seviyesinin altında seyretmesi sebebiyle Toğasa hissemize alım yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya hemen ekleyelim. Evet, Astor listesine geçiyoruz. Astor listesinde daha önce bir defa ekleme yapmışız. Bu hafta itibariyle tekrardan eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor. Dolayısıyla bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ekledik tekrardan. Şimdi SAO listesine geçiyorum. SAO listesinde bir defa alım yapmışız ve gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Şu anki fiyatına %16 hatta %17 diyebiliriz. Bir karlılık elde etmişiz arkadaşlar. Turkcell'e geçiyorum. Turkcell'de de aynı durum var. Bir defa alım yapmışız ve güzel bir karlılık içerisindeyiz şu anda. Birkaç haftada işte %20'lik bir kar elde etmişiz arkadaşlar. İskenderun Demir hissesine bakalım. Orada daha önce bir defa ekleme yapmışız. Bir daha ekleme yapmamıza gerek kalmamış. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyretmiş. Fiyat ise beklediğimiz hareketi henüz yapamamış arkadaşlar. Birkaç hafta içerisinde ben buradan zaten şu 34.62 Fibonacci desteğini almış gözüküyor. Yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum. Coca-Cola hissesine bakıyoruz. Coca-Cola hissesi şu anda 422 seviyesinde bulunan, hatta 420.50 seviyesinde bulunan Fibonacci direncini kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir hafta daha gözlemlemek lazım. Kırarsa eğer önünde başka bir direnç de yok. Artık hedef fiyat çalışması yapmaya başlayacağız. Ve yükselişin hızlanabileceğini düşünüyorum eğer burayı kırarsa. Daha önce bir defa alım yapmışız ve sonrasında güzel bir yükseliş yakalamışız. Eksi 90 seviyesinin altında bir daha düşmemiş. Ve %21.86'lık bir kazanç içerisindeyiz arkadaşlar şu anda. Eksi 40 seviyesinin de altında düşmemiş. Dolayısıyla bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kozal hissesine geçiyorum. Kozal hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yükseliş de başlamış gözüküyor. Dolayısıyla Kozal'da da kârı geçmiş bulunuyoruz. Şu an için bir şey yapmamıza gerek yok. Eksi 10 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor olacağız arkadaşlar. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da da bir defa alım yaptık daha önce ve güzel bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Şöyle %25'lerde bir yükselişimiz var. Eksi 10 seviyesinin üzerine attı. Hafta kapanışlarında uyumsuzluk arıyor olacağız. Anadolu Efes'e bakalım. Anadolu Efes'te de daha önce bir defa alım yaptık ve güzel bir yükseliş yakaladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anki seviyesine işte %17'lik bir yükseliş yakalamışız. Şurada bir direnci var. 117.7 seviyesinde. Burayı kırmaya çalışıyor. İkinci defa denedi, kıramadı. Bakalım kırarsa eğer yükselişin hızlı bir şekilde devamını bekleyebiliriz. Şu anda eksi 40 seviyesinin altında olmadığı için elimizdekileri satmıyoruz. Tutuyoruz arkadaşlar. Kontrolmatik hissesine geçiyorum. Burada daha önce bir defa alımımızı yapmışız. Bu hafta itibariyle tekrardan eksi 90 seviyesinin altına attığı için ilave alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki hafta şu 255.50 Fibonacci desteğini altında kapatmış gözüküyor bu hafta. Üzerine atabilirse önümüzdeki hafta 255.50 seviyesinin buradan bir yükseliş başlayabilir arkadaşlar. AGO listesine geçiyorum. AGO listesinde bir defa alım yapmışız daha önce. Şu an alım yaptığımız seviyelere tekrar geri dönmüş durumda. Eksi 90 seviyesinin altına atmadığı için ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Alarko hissesine geçiyorum. Alarko hissesi daha önce 3 defa alım yapmışız arkadaşlar. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor ama mesela geçen haftanın kapanış fiyatı 100.7. Bu haftanın kapanış fiyatı 100.9. Bu yüzden bir ekleme yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Yükselişin başlamasını bekliyoruz. Kale Seramik hissesine geçiyorum. Kale Seramik hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta tekrardan eksi 90 seviyesinin altında kapatmış durumda. Eklememizi yapabiliriz arkadaşlar.
Şimdi Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesine geçiyorum. Bir defa alım yapmışız. Bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmemiş. Şu an alım yaptığımız seviyelerde. Bakalım yükselişin devamını bekliyor olacağız. Eğer ki tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düşerse eklemelerimizi yaparız arkadaşlar. TSKB hissesine geçiyorum. Orada da daha önce bir defa alımımızı yaptık. Şu anda karlılık içerisindeyiz. Şöyle bakalım ne kadar kar etmişiz. %10 seviyelerinde bir karımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Asuzu hissesine geçiyorum. Asuzu hissesinde de daha önce bir defa alım yapmış durumdayız. Ve daha sonrasında şu anda karlı durumdayız arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinde üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Kimtex Poliüretan hissesine geçelim. Burada daha önce 2 defa alım yapmışız. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında kapatması sebebiyle ilave bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Arçelik hissesine geçiyorum. Arçelik hissesinde daha önce 2 defa alım yapmışız arkadaşlar. Bu hafta da tekrardan eksi 90 seviyesinin altına sarkmış durumda. Ve 3. alımımızı yapabiliriz. Türk Traktör hissesine geçelim. Burada daha önce 3 defa alım yapmışız. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor ve düşüş mumuyla seyrediyor. Dolayısıyla ilave alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Doğuş Otomotiv hissesine geçelim. Burada daha önce bir defa alım yapmışız. Sonrasında güzel bir yükseliş gelmiş fakat eksi 10 seviyesinin üzerine atamamış. Ve tekrardan bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla ilave bir ekleme yapıyoruz. Yayla Agro Gıda hissesine geçelim. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta yine düşüşle ve eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor. Ve 5. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Artık ben buralardan bu hissenin dönmesini beklerim açıkçası. Hatta şöyle bir Fibonacci çalışması yapalım. Evet, buralar uygun gibi gözüküyor. Evet, şurada bu hafta itibariyle 14.61 Fibonacci seviyesini aşağı yönlü kırmış gözüküyor. Fakat bir hafta daha beklemek lazım. Her zaman için söylüyoruz 2 mum beklemek lazım diye. Önümüzdeki hafta bunun üzerine atamazsa 12.45 seviyelerine doğru düşüş gelebilir. Orayı da kırarsa eğer 9.44 seviyelerine bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Fakat ben bu 12.40 seviyelerinin artık kırılmayacağını, buralardan bir dönüş gelebileceğini düşünüyorum. Düşerse de daha ucuzdan toplamış oluruz arkadaşlar. Mesela bakın şurada eksi 90 seviyesinin altında 2 hafta kapanış yapmış. Sonrasında gelen yükselişi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. %147'lik bir yükseliş gelmiş. Gayet iyi. Şurada da mesela bir hafta altında kapanış yapmış. Oradan da baktığınızda şöyle zirvesine kadar yine %38'lik bir yükseliş yapmış birkaç hafta içerisinde. Dolayısıyla tekrardan bir yükseliş gelmesini bekleriz arkadaşlar. Şimdi SDT Uzay Sanayi hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 2 defa alımımızı yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Europower Enerji hissesine bakalım. Daha önce 3 defa ekleme yaptık. Bu hafta itibariyle hala da eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor. Ve düşüş mumu var. Dolayısıyla bir defa daha ekleme yapıyoruz arkadaşlar. CW Enerji hissesine bakalım. 3 defa daha önce ekleme yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Yükselişin devamını bekliyoruz. Smart Güneş Enerjisi'ne bakalım. Burada daha önce 2 defa ekleme yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesini tekrardan altına atmış durumda. Dolayısıyla 3. eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. GESAN hissesine geçelim. Daha önce 3 defa ekleme yapmışız. Eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor hala. Dolayısıyla 4. eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Eğis Eczacıbaşı hissesine geçiyorum. Burada daha önce bir defa ekleme yapmışız ve arkasından güzel bir yükseliş yakalamışız. Şurada 49.86 Kaufman hareketli ortalamasından bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş. Şu an hala daha eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Saykursan hissesine geçiyorum. Daha önce 2 defa ekleme yapmışız. Şu anda da eksi 90 seviyesinin altında devam ettiği için ve düşüş mumu geldiği için bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. Alfas hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 2 ekleme yapmışız. Bu hafta da düşüşün devam etmesi ve eksi 90 seviyesinin de altında seyretmesi sebebiyle
bir ekleme daha yapıyoruz stratejimize göre. Selçuk Eczacı Deposu hissesine geçelim. Burada daha önce bir defa alım yapmışız. Ve arkasından eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Çimsa hissesine bakalım. Burada da daha önce bir defa alım yapmışız 13 Kasım haftasında. Ve arkasından yükseliş gelmesi ve eksi 90 seviyesinde üzerinde olması sebebiyle herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Ahlatçı Doğalgaz hissesine bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta fiyatın düştüğünü görüyoruz. Fakat Williams eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Burada da pozitif yönde bir uyumsuzluk var. Önümüzdeki hafta bu hissede bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Şimdi listemizde yeni eklenen 10 tane ucuz hale gelmiş hisse var arkadaşlar. Onlara şöyle bir bakalım. Birincisi Borusan hissesi arkadaşlar. Borusan bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Şöyle eşit bütçemizde eşit miktarda böldüğümüz işte 8 veya 10'a veya 6'ya, buna siz karar verirsiniz. Eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Birinci eklememizi. Oyak Çimento hissesine bakalım. Burada da eksi 90 seviyesinin altında kapatmış durumda. Dolayısıyla eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle işaretimizi koyduk. Bakın şurada mesela daha önce eksi 90 seviyesinin altında 2 hafta kalmış. Ve sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. İşte %189'luk bir yükseliş olmuş. Gayet iyi. Birkaç hafta buralarda oyalandıktan sonra tekrardan Oyak Çimento hissesinde de yükselişin gelmesini bekleriz arkadaşlar. Şimdi Enerjisa hissesine geçelim. Bu da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz bu hissede. Şöyle işaretimizi de koyduk. Burada da mesela daha önce şurada görüyorsunuz. Eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Ve akabinde şöyle 4-5 hafta hatta 6-7 hafta yatay bir seyir, hatta düşüşlü bir seyir ama eksi 90 seviyesinin altına düşmemiş görüyorsunuz. Ve sonrasında mesela şurada alım yapmış olsaydınız zirvesine kadar %111'lik bir yükseliş yakalamış olurdunuz arkadaşlar. Şimdi Kilar Holding hissesi bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yapmış durumda. Ve dolayısıyla eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. İlk eklememizi. Bakın orada da şurada birkaç hafta boyunca eksi 90 seviyesinin altına inmiş çıkmış ve arkasından gelen yükselişi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. %497'lik bir yükseliş olmuş, gayet iyi. Şimdi Akçansa Çimento hissesine geçiyorum. Burada da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanış gelmiş durumda. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle daha önce eksi 90'ın altında ne zaman kapatmış onu bulmaya çalışıyorum. Evet, şurada kapatmış. Ocak 2022'de. Ve o dönemden bu döneme eksi 90 seviyesinin altında düşmemiş arkadaşlar. Şu gelen yükseliş %1000'lik bir yükseliş olmuş. Gayet iyi. Şimdi Zoren, Zorlu Enerji hissesine geçiyorum. Burada da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya da işaretimizi koyduk. İşte daha önce şurada bir defa kapatmış. Eksi 90 seviyesinin altında. Ve akabinde %189'luk bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şimdi İzdemir Enerji hissesine bakalım. O da eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk alımımızı şuradan yapabiliriz arkadaşlar. Şurada 34.50 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz vardı. Bu hafta altında kapatmış. Önümüzdeki hafta üzerine atabilirse buralardan bir yükseliş başlayabilir arkadaşlar. Eğer ki atamazsa 25.30 seviyesine doğru da bir düşüş görebiliriz. Şimdi Anadolu Hayat Emeklilik hissesine bakalım. Burada da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yapmış. Dolayısıyla ekleme yapabiliriz arkadaşlar. İlk eklememizi. Bakın daha önce şuralarda şöyle uzun bir süre yatay seyirde kalmış. Eksi 90 seviyesinin altına şöyle birkaç defa atmış. Ve sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. %258'lik bir yükseliş gelmiş. Evet, Vestel de listemize girdi. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı arkadaşlar. Şöyle işaretimizi koyabiliriz. İlk alımımızı yapabiliriz Vestel hissesi için. Daha önce bakın şurada
eksi 90 seviyesinin altına düşmüş. Mesela şurada ilk alımı yapmış olsanız arkasından şurada ikinci, şurada üçüncü ve şurada da dördüncü, hatta şurada beşinci alımı yapardınız. Yani toplam 5 defa toplamış olurdunuz. İlk alımdan, bakın ilk alımdan düşüşe kadar %26'lık bir düşüş gözüküyor. Tabi hafta hafta topladığımız için burada biz maliyetimizi düşürmüş oluyoruz. Akabinde gelen yükseliş ise şöyle görüyorsunuz %79'luk bir yükseliş. Yani ilk alımdan sonra ekleme yapmamış olsanız bile zirvesine %31'lik bir yükseliş olurdu arkadaşlar. Gayet iyi. Yani bu sistemde bazen uzun haftalar bekleyebiliyorsunuz ama sonunda kâra geçiyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla Vestel listesinde eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptığı için ilk eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi MIA Teknoloji hissesine geçelim. MIA Teknoloji hissesi de eksi 90 seviyesinin altında bu hafta itibariyle ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla mesela 8'e böldüğümüz bütçemize eşit miktarda hafta kapanışlarına göre ilk alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya da işaretimizi koyduk. Mesela daha önce şurada bir 2 hafta eksi 90 seviyesinin altında kalmış. Arkasından şöyle ne kadarlık yükseliş gelmiş ona bakalım. %763'lük bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle birkaç haftada böyle eksi 90 seviyesinin altında kalıp belki oralardan sonra tekrardan böyle güzel bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda 37.12 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Burası kırılmazsa, buradan destek alırsa eğer yukarı yönlü hareket tekrardan gelebilir. Burası kırılırsa aşağı yönlü ilk etapta işte 30.62 seviyesinde bir desteğimiz var. Orası da kırılırsa 23.68 seviyelerinde bir destek daha var. Ben buralara kadar düşmesini beklemem açıkçası. Bu 30.62 seviyelerine kadar hani bir düşüş olsa bile biz de o birkaç haftada, belki 6-7 haftada, belki 8 haftada, belki 10 haftada onu tabii önden öngöremiyoruz. Gerekli toplamalarımızı yaparız. Daha sonrasında yükseliş geldiğinde karlarımızı cebimize koyarız arkadaşlar. Şu eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra dediğim gibi haftalık olarak uyumsuzluk arayacağız ve her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyor olacağız. Eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığı zaman ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar, belirlediğimiz, uyguladığımız stratejiye göre. Yükselişe geçtiği durumda ise ilk etapta 45.25 seviyesine doğru bir yükseliş gelebilir. Orayı da geçerse şu 58.40 seviyelerini tekrardan bir haftalık kapanış ile zorlamasını beklerim arkadaşlar. Bu hafta cazip hisseler videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.